Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Goldman. Arkadaşlar Goldman bildiğiniz gibi aslında birçok YouTuber'ın, birçok influencer'ın tanıttığı bir oyundu. Şu anda bir buhran dönemine girdi fakat buradan çıkabilecek mi, çıkacak mı? White Paper'ı şöyle bir özetle göz gezdirip ardından yeni güncellemeleri sizlere oyun içinde bilgi olarak verip bu oyunu tanıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Goldman Vaxa üzerinde bir blockchain oyunu. Fantazi NFT Limited demişler gördüğünüz gibi. Bir fantazi dünyası, bir fantazi oyunu diyebiliriz. Tabii ki Play to Earn formata sahip. Sadece diyor klik atarak, her saat klik atarak para kazanacağınız bir oyun değil. Oyunun içerisinde birçok yenilik, kaynaklar, trade'ler, diğer insanlarla yapabileceğiniz etkileşimler vesaireler bulunmakta. Landler üstünde mine yapılabilecek, Crafting an Army for the PvP stage yani army ordular kuracaksınız ve PvP modu gelecek. Ondan sonra tradable oyun içi itemler eklenecek ve bu oyunun birçok yönlü olacağını söylüyorlar. Hem kazı yaparak hem eğlenerek hem de oyun oynayarak kazancı sunuyor sizlere. Main overview bu kısma oyun içinde bakacağım. Fakat burada da bir şöyle özet geçelim. 3 tane ırk var arkadaşlar. Alvars, Human ve Seavers. Burada Human'ı seçiyoruz demiştim. Yayını izleyenler varsa ki Human'ı seçin. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hepsinin ayrı özellikleri var. Bakın burada ne demiş mesela? İnsanlar dünyada yaşıyorlar. İşte asıl kaynakları yemek oluyor ve bayağı çalışan varlıklar olarak oyuna entegre edilmiş. Doğal ortamda yaşayabiliyorlar. Alvarslar ise Treon diye bir planette yaşıyorlar. Main kaynakları enerji. Bakın işte bu yüzden Alvars veya Seavers seçmeyin diyorum. Bu yüzden food kasmamız lazım. Seavers Race. Bunlar da Vion diye bir planette yaşıyorlar. Agresif mining mineralleri varmış bu adamların. Bunlar da mine kısmındaki tokenla çalışıyorlar. Bizim için kasılması en değerli, önemli olan şey food. O yüzden Human'ı seçtik. Nasıl oyuna başlıyoruz? Buradan ona geçelim. Oyununuza Create an Account hesabınızı açıyorsunuz, linkliyorsunuz, Vax'a bağlıyorsunuz. Food, enerji ve mineral. Bu arada ben mine diyordum. Mineral token orası. Onu da söylemiş olayım şimdi buradan White Paper'dan. Bunları kullanarak kendi ırkınıza göre, kendi seçtiğiniz yöne göre bu minerallerden herhangi birini kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Government Tax var. Burada şuna dikkat etmenizi söylüyor. Eğer bir ırkı seçtiniz ve beğenmediniz, sonradan bu ırkı değiştirmek istiyorsanız belli bir ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada üyelik açmayı anlatmış. Buraları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Mining Hub'ı zaten oyun içinde göstereceğim. Crafting sistemini oyun içinde bahsedeceğim. Craftlama muhabbeti içinse size ileride sponsorluğumuz devam ederse buradaki istediği şeyleri alıp onlardan bizzat kendim göstereceğim. Şimdi staking olayı arkadaşlar. Players can stake GMD and MR. Mining yani mining'den çıkan şeyleri stake edebiliyorsunuz diyor. On planets to earn a mining bonus. Şimdi bir planete stake ettiğiniz zaman oradan daha yüksek bonuslar alıyorsunuz ve daha yüksek kazançlar elde ediyorsunuz. Fakat unstake süresi ise 3 ile 5 gün arasıymış. Burada GMF, Food, Enerji, Mineral ve Goldman token'dan bahsetmiş. Oyun içinde kazandığınız tokenlar şu Goldman token ekstra olarak kazı yaptığınızda geliyor. Bunlar %0.1 ila %3'ü diğer kaynakları minelamak için yakılıyormuş. Ve in-game'e gelelim. Bunları oyunda göstereceğim aslında. Tools, Amulets. Amulets bu arada yeni gelecek. Bunlar tılsımlar. Bu tılsımlar yeni gelecek arkadaşlar. Mesela Common tılsım, Mining Multiplier, Charge Time. Bunlara yarayacak. Nedir mining multiplier? Average mining multiplier daha yüksek kazanç. Charge time ne? Daha kısa sürede kazı. Peki average resource consumption nedir? Harcama. Mesela bizden oyun içinde göreceksiniz. Tokenlar istiyor. Bu tılsımlar elinizde olduğu zaman daha az harcamalar yapacaksınız. Land kısmına gelirsek bu landleri elinde tutan oyuncular yine aynı şekilde ödüllendirilecekler. Mesela zaman kısalacak. Daha fazla mine'dan gelir elde edecekler. GMD token'ı daha fazla elde edecekler. Bunlar yeni güncellemeyle gelen şeyler ve karakterler. Karakter kısmı ile alakalı şu anda PvP moduyla alakalı olduğu için çok bir bilgimiz yok. Fakat geldiği zaman dediğim gibi sponsorluğumuz devam ettiği sürece onlarla bu videoları da çekeceğiz. Tokenomics'te burada zaten özetlemiş aslında. Gördüğünüz gibi bunların hepsi GMD'ye gidiyor. Bunlar Pancakes ve Binance Smart Chain üzerinden likide eklenip çıkartılabiliyor GMD token alımı için ve bu GMD tokenlar crafting'e, unlock item slot'a, efendim government tax'e, resource consumption'a, staking on planets'e, staking on land, land
Treasury'ye gidiyor arkadaşlar. Burada da bunları özetlemiş zaten. Yüzde olarak vermiş. Mesela Variant, Variant 1, Variant 2, Variant 3'te Resource 1, 2, 3 yani bunlar ileride gelecek özellikler. GMD token'ı nerede kullanacağınızı vesairesini burada açıklamış. Ve maksimum supply'sini vermiş burada. 10 milyar adet supply'si var. GMF, GM ve GMM'nin ise 1, 2, 3, 4 dersek bayağı bir supply'si var arkadaşlar diyorum ve Game Up'ta ise geliyorum. PvP moduyla alakalı Magic Spells olacak. Yani büyüler olacak, yapılar olacak, teleport ışınlama olacak, mana sistemi olacak. Mana sistemine hani Night Online falan oynayanlar bilir aranızda. Muhtemelen enerji harcama gibi düşünebilirsiniz bunu. Spell attığınız zaman mananız düşecek gibi. War and Battles en önemli şey tabii ki PvP'yi buraya getiriyor. Game Update'e koyduklarına göre yakın zamanda bunları göreceğiz demektir. My Business'ta hala bir bilgi yok. Laboratuvarda research yapacağız. Update assets'i elde edebileceğiz. Yani herhalde bir yerlere demin dedik ya 1, 2, 3 derece bunları update etmek için burada laboratuvarda bir şeyler üretip bir şeyler öğrenip yapabileceğiz diye düşünüyorum. Land'ler land staking war olacakmış. Mesela biz o land'lere stake yaptık daha fazla gelir elde ediyoruz dedim ya orada bir savaş çıkacak. Muhtemelen savaş çıktığı zaman bir guild sistemde yazmışlar. Klanımız olacak ve bu klanla o land'lerde savaşa katılacağız. Kazanırsak daha yüksek gelirler elde edeceğiz gibi duruyor. Çok bir net bilgi vermemişler fakat ben size olabilecekleri aktarıyorum. Planet rank sistem. Belirli gezegenler var. Bu gezegenlerde rank sistemi olacakmış. İşte bu gezegenin birincisi Mekoverse mesela gibi. Whitelisting kısmına geldiğimiz zaman eventlerden bahsetmişler burada. Whitelist ile alakalı. Bunların hepsi whitelist'e girdiğinizde size verilecek özellikler. Buraya girip kendiniz kontrol edebilirsiniz. Eventlere baktığımız zaman da 31.01.2022'de zaten burayı söylemişler. Whitelist tool'lar için, research'ler için falan. Burayı ben geçiyorum çünkü zaten üstünden çok uzun bir zaman geçti. About Us kısmında da Co-Founder, Creative Director, UI Expert, Manager ve QA olan kişi Zah. Zah denen arkadaşımızın 15 yıllık tecrübeleri varmış. Bu işte mobil software, advertising, design gibi bayağı deneyimli bir arkadaşmış. Burada da kendilerini tanıtmışlar. Hadi şimdi oyuna geçelim. Goldband nedir derseniz arkadaşlar özetle Play to Earn bir oyun. Daha önce alışık olduğumuz sistemleri de içinde barındırıyor. Fakat hype'ı çok yüksek biliyorsunuz. Şu son dönemde de birazcık şöyle Alcor'a bir girelim. Mesela marketlerde bakalım zaten en üst sıralardalar. Bütün üst sıralarda onlar var. Goldband'de food var, enerji var. Şimdi bunu oyun içinde daha net gösterebilirim size. Ben sadece sıralamayı görün diye söyledim. 24 saatlik işlem hacminden anlarsınız ne kadar büyük bir oyun olduğunu. Öncelikle ya paket alıyorsunuz ya da tool'lar alıyorsunuz arkadaşlar. Benim elimdeki tool'lar rare. 130 dolar civarı hatta şu anda düştüyse piyasası biraz daha 110-120 dolara alabileceğiniz 3 tane tool'um var. Bu tool'ları buraya koymak için öncelikle envanteriniz üzerinden buraya geldiğinizde bir in-game var bir de your wallet var. Buradaki your wallet'tan transfer ediyorsunuz oyun içine. Oyun içine transfer ettikten hemen sonra buradan kullanıyorsunuz. Territories var. Bakın buralar land. Bunlar ileride bu arada bu bilgiyi paylaşmam doğru mu bilmiyorum ama ileride land olarak satın alınıp eğer bu land'in NFT'si elinizde bulunuyorsa daha fazla kar, daha fazla kazanç elde etmenizi sağlayacak haberiniz olsun. Bu en çok karlı olanı. Everhorn en karlısı. Buraya dikkat edin. Ve oyuna girerken sakın ola sakın yok Silver'sı falan Olvers'ı seçmeyin. Direkt insan olun abi. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yatırım tavsiyesi değil oyun tavsiyesi. İnsanı seçtik. Oyuna girdik. Tool'larımızı aldık. Artık bütçemize göre ne kadarsa. Geldik buradan territory'yi seçtik. Mine yapacağımız yeri ve mining hub'a girdik. Girdiğiniz zaman sizde bu ikili taraf açık olmayacak. Şurayı 30 FU'da yani bunu şeyden marketten almanız gerekiyor. Burayı da 70 FU'da açacaksınız ve içine bunları koyacaksınız. Tool'ları koydunuz. Peki abi ne yapıyor bu? 40 dakikada bir benim rail'lerim üzerinden hesap yapacağız şimdi. Hemen hesap makinemizi açalım. 40 dakikada bir mine yaptığımda ben bir mine'layalım. Ben beklettim mine'i yayın için. Ki çok da oynamadım dünden beri. Dün anlaşma sağlandı zaten. Approve'layalım bunu da. Evet gördüğünüz gibi 16.52. Food geldi ve 0.084 GMD geldi. Şimdi 16.52 ve 0.084 diye. Şimdi şuraya ben bir kaydedeyim. Hatta şunu da buraya kaydedeyim. 16.52. 40 dakikada bir mine yapabiliyorum ben gördüğünüz gibi. Fakat başka bir olayı da var. Curse olayı var. Curse geldiği zaman food alamıyorsun ama senden enerji de istemiyor. Şimdi ben burada mine yapmak için arkadaşlar hem gem aldım hem de enerji aldım. Burada mine yaptığınız zaman şu sol üstte ne kadar istediğini, bir mine'da ne kadar istediğini yazıyor. Siz bir mine yaptığınız zaman mine veriyorsunuz. Yani şu çıkan token'dan veriyorsunuz ve enerji token'ından 6.3, 7.3 tane ben veriyormuşum. 40 dakika.
24 saati 60 dakikayla çarpıp 40 dakikaya bölelim. Şimdi ROI hesaplaması yapacağız sizinle beraber. 36 kez mine yapıyoruz arkadaşlar. Biz günde. Bakın günde. Şimdi 36 kez mine'da şöyle bir bakalım. 16.52 tane food çıkaracağız. Yani 595 tane diyebiliriz buna kabataslak. 595 food çıkardık. Ve ardından 0.084 çarpı len 36 diyelim. 3 tane şöyle bir bakalım. GMD çıkarttım. Bunların bir fiyatına bakalım önce. GMD'nin fiyatı yüksekti diye biliyorum ben. Food'dan önce hesabımıza girelim. Ne kadar çıkarmıştık? 595 tane food çıkarttım. Şu fiyattan, hatta birazcık şu üstünden alalım. Şuradan buy diyeceğim, 595. 151 wax çıkardık. Köşeye yaz. Şimdi geçelim. Neydi diğer token'ımızın adı? GMD. GMD'nin tanesi 1.31. Ne kadar çıkarıyormuşuz? 3 tane. Yani bunu o zaman hesaba katmaya gerek yok. 3.9, hatta 4 wax yazalım. Çünkü şimdi 155 wax çıkarttık mı oyundan? Ama nasıl? Giderimizle beraber bakın. 7.34 çarpı 36 dediğim zaman 264 tane mine token'ım gidecek benim. Bakın şuradan hemen market'a giriyorum. Şurada GMM. Şöyle satın aldığımızı varsayalım. Ne kadardı? 264 tane satın alacağız. Benim de kafam karıştı. Şimdi 68 wax buraya gitti. Buraya bir yazalım, 68 artı. Şimdi geri dönelim. Enerjiyi hesaplayalım. 6.36 tane de enerji harcayacağız. Bu da 228, hatta 229 yazalım biz. Enerji nerede abi? Burada. 228 tane. Alacağımız için yukarıdan alıyorum. 228. 69 da buraya gitti yani arkadaşlar. Şöyle 69 yazalım. 60 60 120 8 8 16 136 137 tane Wax'ı harcamış olduk. 155'ten baktığımızda 18 Wax görünüyor. Bütün giderler dahilinde gelirimiz. Fakat şöyle bir durum var oyunda. Curse Time var. Curse Time'da bu tokenların, mesela enerji ve mine token, bunları harcamadan size kazı yaptırıyor. Çünkü bunların fiyatları eşit kalmak zorunda markette. Öyle bir sistemleri var. Siz burada kazım yaptığınız zaman sizin elinizden bunlar gitmiyor. Ve food'dan hiç gelmiyor. White Paper'da daha net inceleyeceğiz bunu. Bilginiz olsun. Şu anda ROI süresi olarak ise 30 gün. 30 gün verilmiş durumda, bilginiz olsun. 30 ile 35 gün arası bir ROI'si var. Güvenirseniz, yatırım tavsiyesi olmamak beraber, güvenilir bir coin. Şu anda marketi allak bullak olmuş durumda. Şu anda çok büyük bir buhran döneminde. Hatta ben buradan birazcık şunlardan toplayıp, hem enerji hem mine token'dan toplayıp food kasmaya yöneleceğim. Bu oyun belli bir süre boyunca, hatta burada da çakılmış tekrar, gördüğünüz gibi ilk çakılması burası. Sonra tekrar hype'ını alıp 0.9'lara kadar yükselmiş ve bir döneminde uzunca bir süre kalmış. Yani şöyle baktığınız zaman, şurayı saymazsak bile, şuralar da çok iyi fiyatlar bu arada, 69, 0.69, 0.70. 1.20'den açılmış ve 22 Şubat'a kadar, yani bir 10 günlük süreç boyunca insanlar çok güzel gelirler elde etmişler. Buradan ki şurayı katmıyorum bile. Buranın 3 wax falan, burası çok uçuk oyunun başlangıcı olduğu için. Velhasıl kelam, yeni güncellemeleri gelecek. Hype dönemini yakalarsa ben tutacağım elimde, tabii yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hype döneminde tekrar 1'lere, 0.8 bile okey benim için. 0.8'e vurduğu zaman zaten ROI'nizi bırak 30 günü, hani 7,5 gün gibi bir sürede ROI'ni çıkartmış oluyorsun. Gerisi cebine kalıyor. Goldman aslında baktığınız zaman bu. Fakat Rent New Slot kısmı var bakın. Burada level kasma sistemi var. Burada mesela amuletle açılacak diyor arkadaşlar. Burada bu sefer kazım gücünüzü arttırmak için 2 tane daha ekstra yer gelecek bir dahaki güncellemede ve 2 tane daha koyacaklar buraya. Eskiden oynayan ve şunları biriktiren adamlar yine bir kar edecekler gibi ve rentleyebileceksiniz artık buraları. Slotları rentleyebileceksiniz. Kazancınızı bu şekilde arttırabileceksiniz. Laboratuvar kısmına gelirsek, ileride eğer ki partnerliğimiz devam ederse Goldman'de buranın craft sistemini size videolarda tanıtacağım. Fakat şu an özetle şu durum. Buradaki bu tokenlarla NFT'leri craft edebiliyorsunuz oyun içinde. Yani ne kadar istiyor? Örnek veriyorum, bilmiyorum. Burada Change RPC server'ını değiştir diyor ama dediğim gibi bu başka bir videonun konusu. Epic, Legendary, Rare, Artifact, Common gibi NFT'ler yapabiliyorsunuz. My Business kısmı gelecek. Büyük şeyler gelecek. Yani Goldman zaten, daha benim açıklamam gereken bir şey yok herhalde. Play to Earn piyasasının içinde olup Goldman'dı bilmeyen zannetmiyorum kaldı mı? Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Dediklerime uyarsınız, uymazsınız. Kendi kararınız, kendi riskinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.